Hepinize merhaba dostlar. Uzun bir aradan sonra yine videomu attım abi. Diğer kanalımla ilgili biraz aktif video çekmem gerekiyordu. O yüzden bu kanala biraz seyrek bir şekilde video attım. Kusura bakmayın. Bugünkü videomuzda sizler için yine Pipit AI'yi kullanacağız abi. Hemen ben Pipit AI'ye geçeyim. Şimdi Pipit AI bildiğiniz gibi CapCut'ın üretmiş olduğu bir yapay zeka sistemi. Burada pratik bir şekilde özellikle kısa videolar üretenler için veya resimlerle alakalı bir şeyler yapanlar için pratik bir şekilde kullanabileceğiniz bir arayüzü var ve özellikleri var. Şu 3 tanesini özelliği ben daha önce kanalımda videosu olarak çektim. Kanalımda bulabilirsiniz. Bugünkü videomuz poster yapma abi. Poster herhangi bir videonuza, herhangi bir ürününüze veya kataloğunuza poster yapabilirsiniz. Direkt olarak buradan açtım abi. Şuraya Türkçe prompt diyeceğiz. Ben bugün 3 tane özellik yapacağım abi. Birisi korku filmi için, ikincisi çizgi film posteri için, üçüncüsü de tatil reklamı posteri için. ChatGPT'ye onları yazdırdım. Kanala bu videonun açıklama kısmına bıraktığım linkte Pipit'e kaydolursanız o linkten size 3000 tane aylık kullanabileceğiniz kredi veriyor abi. Ya bu 3000 tane de baya yetiyor yani size ücretsiz bir şekilde kullanıyorsunuz. Eğer ki ücretli kullanırsam ne kadar reis derseniz 37 TL abi. Hatta 38 TL, 75, 37, 75. Yıllık alırsanız da 452 TL. Eğer ki bu işleri yapıyorsanız özellikle dediğim gibi kısa video formatında videolar üretiyorsanız bence kesinlikle alın. Tavsiye ederim. Şimdi buradan prompt kısmı var. Ben önce ne dedim abi? Korku filmi için dedim. Buradan bakalım abi. Şunlar temalarımız. Mesela ben burada Gotik'i seçtim. Gotik korku filmine göre bence gayet idealdir abi. Buradan promptumu tıkladım. Türkçe girebilirsiniz. Geldim buraya yapıştırdım abi. Sadece 2 kredi gidiyor bak. Oluştur dedim. Bir de 2 kredi gidiyor. 4 tane oluşturuyor. 4 tane farklı poster oluşturuyor. Siz hangisini beğenirseniz onu indiriyorsunuz. Tamam da oluşturdu. Kitap kapağı da yapabilirsiniz. Tıpkı kitap kapağı gibi. Olabilir. Evet. Bence gayet ideal abi. Çünkü yazı fontları olsun. Gece vakti sisli ve karanlık bir odada geçen. Bu tam kitap kapağı gibi bak aynı. Buradan tekrardan düzeltebilirsiniz. Arka plan rengi diyor. Onu değiştirmeye gerek yok. Bence gayet ideal abi. Şuradan da indirebilirsiniz. Direkt olarak indiriyor. Hangisini beğendiyseniz. Şu da güzelmiş bak. Farklı renk tonlarını kullanmış. Bir de çizgi film miydi? İptal etmek istemiyoruz abi. İndirmemiz mi gerekiyor illa? Anladım. Buradan formatını PNG veya JPEG olarak indirebilirsiniz. Filigransız dedim. Ücretsiz kullandığınız için filigransız olarak da indirebiliyorsunuz. Şuradan da boyutunu seçebiliyoruz abi. Varlıklara kaydet dedim. Direkt olarak kaydetti. Şimdi ikincimize geçelim abi. İkincisi de çizgi film posteri. Buradan tıkladım. İşlemi geliştir derseniz üzerine daha da detaylandırıyor yapay zeka. Yani promptunuzu bu şekilde bırakmıyor. Biraz daha detaylandırıp o şekilde çiziyor. Çizgi filmler ne diyelim abi? Şu olabilir. Kabarık metin. Birleştirme. Çizgi film abi burada varmış. Tamam çizgi film dedim. Buna da bastım abi. Gönderdim. Bunu da oluşturmaya başladı. Dostlar videoyu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, kanalda görmek istediğiniz video formatı, CapCut'la alakalı, yapay zeka ile alakalı, YouTube SEO ile alakalı görmek istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Kanalı ihmal ettim biraz. Kusura bakmayın. Şimdi abi gayet başarılı ya. Baksana. Özellikle kitap kapakları için bence gayet ideal şu. Baksana. Türkçe karakterleri tam yapamıyor. Ya birçok yapay zeka yapamıyor. Vay. Uzay macerası başlıyor. Abi ne kadar tatlı çizmiş. Buradan da yine indir dedim abi. Buradan indirdik. Bunda projeyi mi indiriyor? Yok direkt indiriyor. Tamam. Üçüncüye geçelim abi. Üçüncümüz neydi? Tatil reklamı posteri. Tıkladım abi. Buraya yapıştırdım. Buna nasıl bir tema uygulayabiliriz? Film dokusu olmaz. Kağıt sanatı olmaz. Renk bloğu olabilir. Minimalist olabilir. Renk bloğu olabilir. Bir minimalisti deneyeceğim. Tıkladım abi. Oluşturmaya başladı. Oo. Baksana abi. Yani yazamıyor ha. Burada bir haber sitesi gibi bir şey yapmış. Farklı bir tema deneyeceğim. Mesela kabarık. Kabarık metin. Keçeli peluş dedim abi. Bakayım nasıl bir sonuç çıkartacak. Bunu daha tatlı yaptı. Baksana abi. Keçeli peluş. Oo daha güzel oldu bak. Ağaçlara falan peluş gibi yapmış böyle. Bir de killeşmeyi deneyeceğim abi. Mesela pixel art bir oyun yapıyorsanız hemen ChatGPT'ye yazdırayım. Abi ChatGPT bana kraliçem diyor ya. Bana mı yürüyor ne yapıyor gizli? Ah. Şimdi pixel art seçtim. ChatGPT'ye yazdırdığım şeyleri ekledim. Prompt'ta ekledim. Oluştur dedim. Bakalım nasıl bir sonuç çıkartacak abi. Bu da bonusumuz olsun. Korku oyunu mu yaptı? Zindiköy No Kaçış. Minecraft gibi olmuş aynı. İyi. Prompt'ta belirtirseniz oyununuzun konusunu. Ne yazmış abi bizimkine? Renkli bir piksel art dünya. Şekerden yapılmış evler. Gökyüzünde süzülen balonlar. Zıplayan yaratıklar. Pardon yanlış. Piksel tarzında bir tropik ada. Ne yazdın sen oğlum? Gece yarısı terk edilmiş bir köy. Ay ışığında eski evler, kırık sokak lambaları ve puslu bir atmosfer.
Ana karakter elinde meşaleyle ilerliyor. Arkasında piksel tarzında canavar silüetleri belirliyor. Gotik ve ürkütücü bir hava. Poster üstü başlık. Zindiköy. No kaçış. Bence gayet güzel çiziyor ya. Dostlar, poster kısmı da bu şekildeydi. Siz de kaydolup denemeler yapabilirsiniz. Konunuzla alakalı, işinizle alakalı güzel posterleri oluşturabilirsiniz. Direkt olarak kitap kapak posteri de çıkartabilir veya herhangi bir film gibi, video gibi kapak resmi arıyorsanız bunu da oluşturabilirsiniz. 2 kredi abi. 2 kredi ne demek? Baya iyi yani. Bunları bir başka bir şeye yaptırmaya çalışsan yapay zekaya bir sürü kredi gidiyor. Bir sonraki videomuz ürün fotoğraflarıyla alakalı olacak. Pipita'yı kullanın dostlar. Dediğim gibi açıklama kısmına ben linkini bırakırım. Oradan girip kaydolursanız 3000 kredi veriyor aylık kullanabileceğiniz. Eğer ki satın almak isterseniz 58 TL abi aylık. Yıllıkta 452 TL. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz takdirde beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.